Evet sevgili dostlar, Delfin İmperial Otel'den size kucak dolusu sevgilerle. Bugün kendimin de yapmaktan büyük keyif aldığı bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Tarifimizde spagetti sebzeler eşliğinde meşe talaşıyla tütsülenmiş dana bonfile dilimleri yapacağız. Yemeğimize eşlik edecek olan sebzeler ise kabak, havuç ve pancar. Ve yemeğimizin lezzetini bir üst seviyeye taşıyabilmek için kullandığımız neler var? Yağlar, soslar ve baharatlar var. Bunlar neler mi? Hemen paylaşıyorum sizinle. Yağlarımızdan zeytinyağı ve tereyağı kullanacağız. Sarımsak, soğan, dağ kekiği, rozmarin, karabiber, tuz, kırmızı toz biber, krema ve beyaz şarap kullanacağım ki beyaz şarap çok önemli. Hemen yemeğimize geçelim isterseniz. Tarifimizin ilk aşamasına başlarken etimizi mühürleyerek başlıyoruz. Neden mühürlüyoruz? Mühürlemekteki önem nedir? Mühürlemek etimizin içerisinde bulunan mevcut sıvının dışarıya çıkmamasını sağlamaktır. İçerisine hapsetmektir. Ve mühürlerken dış katmanında bir karamelizasyon oluşur ve bu da yemeğe çok ayrı bir lezzet katar açıkçası. Mühürlemekle başlayalım yemeğimize. Mühürleme işleminde etimizin her tarafının mühürlenmesi gerekiyor ki etin öz sıvısı dışarıya çıkmasın. Mühürleme işlemini de tamamladıktan sonra şimdi sizlerin de belki hiç deneyimlemediğiniz bir pişirme yöntemini kullanacağız. Nedir mi bu yöntem? Sos vide. Sos vide yöntemiyle nasıl bir yemek pişireceksiniz? Ben size hemen yardımcı olacağım. Bunun için gerekli olan materyaller 1. Vakum poşeti, 2. sos vide makinesi ki bu makinenin ev tiplerini de ürettiler. Ve yeni çıkan ankastre fırınlarda sos vide özelliğini koydular ki artık bu deneyimi çok daha rahat yaşayabilirsiniz. Bu pişirme yönteminin en sevdiğim özelliği ise etle beraber seçtiğim aromatik malzemelerin etin her hücresine mükemmel derecede nüfuz etmesidir. Ürünlerimizi yerleştirmeye başlayalım. Etimiz, biraz rozmarin koyacağım içerisine. Biraz daha kekiği koyacağım. Evet. Sarımsak ilave etmek istiyorum. Biraz zeytinyağı. Birazcık balzamik sirke. Ve tereyağı. Evet, artık etimizi vakumlayabilirim. Evet. Kapağını kapatıyoruz. Etimiz pişerken biz de etimizin yanında vereceğimiz garnitür olarak spagetti sebzelerimizi hazırlamaya başlayalım arzu ederseniz. Soyacakla uzun şeritler halinde çıkartmaya başlıyoruz. Doğramaya başlıyorum. Soyacakla ince şeritler alıyorum. Çekirdeği çıkana kadar. Evet. Şimdi haşlayabiliriz. Evet, sebzelerimiz hazır. Suyumuz da hazır. Yerleştiriyorum. Sebzelerimiz çok ince olduğu için haşlanma süresi oldukça kısadır. Yani 1 dakika 20 saniye kadar suyun içerisinde kalması yeterli olacaktır. Etimiz pişmeye devam ediyor. Sebzelerimizi haşladık.
Gelin isterseniz beraber sosumuzu yapalım. Evet, tavamız ısındıktan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Evet, soğanlar şu anda istediğim kıvama gelmeye başladı. Ve şarabını veriyorum. Beyaz şarap kullanıyorum. Şimdi kremasını ilave edeceğim. Biraz kırmızı toz biber. Çok az acı sos atıyorum. Evet, biraz karabiber. Ve tuzunu veriyorum. Evet, şu anda sosumun kıvamı hazır. Ve süzme işlemine geçeceğim. Güzel bir form alması için kaşıkla bütün boşlukları dolduruyorum. Evet. Şimdi etimizin sosunu yapabilmek için içerisinde biriktirdiği etin öz suyunu alıp etimize bir sos yapacağım. Şimdi etimi çıkartıyorum ve keseceğim. Bakalım nasıl oldu. Şu anda bana gelen koku gerçekten de muazzam ve güzel. Evet. Gayet yumuşak ve pembeliğini kaybetmemiş bir et elde etmiş olduk. Ürünlerimizi tabaklayabiliriz. Evet, şimdi tütsüleme işlemini yapacağım. Bu tamamen size kalmış bir olay. Ben o şekilde bir aroma almayı tercih ettim ve elimde meşe talaşı vardı. Meşe aromasını vermek istiyorum. Son dokunuşunu yapıyorum. Mükemmel. Siz de kendi elinizde bu lezzet deneyimini yaşamanızı çok isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.